Geçmişle alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Onu ilk gördüğüm andan itibaren o kadar derinden hissettim ki beni buraya getiren oydu. Dün Allah'ın dağında gördüğüm adam bugün şirkette karşıma çıkıyor. Sence bu normal mi? Her yara kapanır. İnsan etinin terbiyesi bu. Aşk kavga mıdır sizce? Yenen. Yenilen mi olur? Yeni dizi Doğanın Kanunu yakında Star'da. Herkese merhaba. Yeni dizi Doğanın Kanunu, 2026 yaz sezonunun en çok konuşulmaya aday projelerinden biri olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Doğanın Kanunu en çok konuşulan yaz projelerinden biri olmayı başardı. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise şüphesiz Alperen Duymaz ve Özge Yağız ikilisinin yarattığı büyük merak oldu. Çünkü televizyon dünyasında bazı partnerlikler daha ilk duyurulduğu anda bile izleyicide güçlü bir beklenti oluşturur. Doğanın Kanunu da tam olarak bunu başardı. Peki bu dizi yaz sezonun en iyisi olmayı başaracak mı? Ve yeni sezon dizileriyle rekabet edebilecek mi? İşte tüm detaylar bu videoda. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Dizinin merkezinde Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Yaman ile Özge Yağız'ın canlandırdığı Doğa karakteri var. Yaman ve Doğa, yıllar önce sonuçsuz kalan bir iş görüşmesinden sonra yolları ayrılan iki gençtir. Farklı dünyalarda farklı hayatlar süren bu ikili, bir şelalede tesadüfen yeniden karşılaşır. Aralarındaki geçmiş travması ve tamamen zıt karakterleri bu karşılaşmayla büyük bir aşk ve dram hikayesine dönüşür. İlk tanıtımda yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen bu iki zıt karakterin arasında kıvılcım çakması öne çıkıyor. Yani klasik bir farklı dünyaların buluşması temalı aşk öyküsü işleniyor. Özellikle Alperen Duymaz'ın sert, karizmatik, duygularını içinde yaşayan erkek karakterlere olan uyumu düşünüldüğünde Yaman karakterinin oyuncuya oldukça yakıştığı görülüyor. İlk tanıtımlarda bile Yaman'ın geçmişiyle savaşan, duygusal yaraları olan ama aynı zamanda güçlü duran tarafı dikkat çekiyor. Bu tarz karakterler, Alperen Duymaz'ın oyunculuk enerjisiyle birleştiğinde izleyiciye daha gerçekçi ve etkileyici geçebiliyor. Özge Yağız tarafında ise durum oldukça farklı ama bir o kadar da dikkat çekici. Çünkü Özge Yağız son yıllarda özellikle duygusal yoğunluğu yüksek karakterlerde izleyicinin bağ kurabildiği isimlerden biri haline geldi. Doğa karakterinin yaşadığı kırılmalar, geçmişten gelen travmalar ve yeniden başlayan hayat mücadelesi düşünüldüğünde Özge Yağız'ın bu role güçlü bir duygusal derinlik katabileceği konuşuluyor. Üstelik Doğa ve Yaman karakterlerinin birbirine tamamen zıt iki insan olması, hikayeyi klasik bir aşk hikayesinden çıkarıp daha tutkulu ve çatışmalı bir noktaya taşıyor. Zaten dizinin en dikkat çeken taraflarından biri de bu. Birbirinden tamamen farklı iki insanın yıllar sonra tesadüflerle yeniden karşılaşması ve geçmişte yarım kalan duyguların yeniden ortaya çıkması Türk dizilerinde bu tarz. Hikayeler doğru işlendiğinde çok güçlü karşılık bulabiliyor. Hele ki karakterlerin geçmiş travmaları, aile problemleri ve hayata bakış açıları da işin içine girince ortaya sadece romantik değil, aynı zamanda dramatik yönü kuvvetli bir hikaye çıkıyor. İlk tanıtımda şelale sahnesiyle verilen atmosfer bile dizinin klasik yaz dizisi tonundan biraz daha farklı ilerleyeceğinin sinyalini verdi. Çünkü Doğanın Kanunu yalnızca eğlenceli romantik sahneler üzerinden yürümeyecek gibi duruyor. Daha çok duygusal yaraları olan iki insanın birbirlerini yeniden keşfetme hikayesi anlatılacak gibi görünüyor. Bu da diziyi yaz sezonundaki diğer romantik işlerden ayırabilecek en önemli detaylardan biri olabilir. Tabii burada partner uyumu çok kritik olacak. Çünkü yaz dizilerinde izleyiciyi ekrana bağlayan en önemli unsur genellikle başrol çiftinin enerjisidir. İlk görüntülerden itibaren Alperen Duymaz ve Özge Yağız arasında oluşan ekran enerjisinin sosyal medyada konuşulmaya başlanması da beklentiyi ciddi şekilde yükseltti. Özellikle bu ikilinin daha önce birlikte bir projede yer almamış olması izleyicide ekstra bir merak oluşturuyor. Çünkü yeni partnerlikler her zaman daha fazla dikkat çeker. Eğer ilk bölümlerde bu uyum izleyiciye güçlü şekilde geçerse, Doğanın Kanunu kısa sürede yaz sezonunun en çok konuşulan aşk dizisine dönüşebilir.
dizinin arkasındaki ekip de projeye olan güveni artırıyor. Ay Yapım gibi sektörün en güçlü yapım şirketlerinden birinin projeyi üstlenmesi zaten başlı başına önemli bir detay. Çünkü Ay Yapım genellikle hikayesi güçlü, sinematografisi kaliteli ve oyuncu seçimleri dikkatli yapılan projelerle öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturması da dizinin görsel atmosferinin güçlü olacağını düşündürüyor. Özellikle Ali Bilgin'in geçmiş projelerinde karakter dramını ve romantik çatışmaları başarılı şekilde yansıtması, Doğanın Kanunu içinde beklentiyi yükselten unsurlardan biri. Senaryo tarafında ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası dikkat çekiyor. Çünkü dizinin sadece romantik bir hikaye anlatmak yerine karakterlerin geçmişlerini, psikolojik kırılmalarını ve hayat mücadelelerini de merkeze koyacağı hissediliyor. Bu tarz hikayeler izleyiciye yalnızca aşk değil, aynı zamanda güçlü dram da sunduğu için daha kalıcı olabiliyor. Ancak dizinin önünde önemli bir risk de var. Çünkü yaz sezonunda başlayan dizilerin büyük kısmı beklenen reytingi alamadığı zaman kısa sürede final yapabiliyor. Özellikle yaz dizilerinin yeni sezona taşınabilmesi için çok güçlü bir izleyici kitlesi oluşturması gerekiyor. Türkiye televizyon tarihinde yazın başlayıp kış sezonuna kadar devam eden dizi sayısı oldukça az. Bu yüzden Doğanın Kanunu için ilk birkaç bölüm çok kritik olacak. Fakat bu noktada dizinin avantajlı olduğu taraflar da var. Özellikle bu yaz sezonunda büyük çaplı romantik rakiplerinin çok fazla olmaması dizinin dikkat çekmesini kolaylaştırabilir. Eğer sosyal medya desteği güçlü olursa ve başrol uyumu izleyiciye geçerse, dizi yaz aylarında ciddi bir izlenme potansiyeli yakalayabilir. Hatta Amazon Prime desteğinin olması da projeye ekstra güç katıyor. Çünkü artık yalnızca televizyon reytingleri değil, dijital platform performansları da projelerin kaderini etkiliyor. Dijital tarafta güçlü izlenmeler elde eden diziler, televizyon tarafında daha uzun ömürlü olabiliyor. Zaten Türk dizilerinin son yıllarda en büyük avantajlarından biri yurt dışı pazarı oldu. Özellikle romantik dram türündeki işler, yabancı izleyici tarafından ciddi ilgi görüyor. Doğanın Kanunu'nun da hem görsel atmosferi, hem romantik çatışmaları, hem de duygusal hikayesi sayesinde yurt dışında dikkat çekme ihtimali bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse, Doğanın Kanunu'nun tutup tutmayacağını belirleyecek en büyük unsur, dizinin ilk birkaç bölümde izleyiciye duyguyu geçirip geçiremeyeceği olacak. Çünkü yaz sezonunda başlayan diziler için en büyük problem izleyicinin çok hızlı karar vermesi. Eğer hikaye ilk bölümlerde sürükleyici gelmezse ya da başrol uyumu yeterince güçlü hissedilmezse, yaz dizileri genellikle kısa sürede ekran macerasını tamamlıyor. Ancak Doğanın Kanunu'nun diğer yaz projelerine göre daha avantajlı tarafları olduğu da çok net görülüyor. Aslında bu farklı hikaye yapısı dizinin en büyük umudu olabilir. Çünkü son yıllarda izleyici artık sadece romantik sahneler değil, karakterlerin geçmişlerini ve yaşadığı iç çatışmaları da görmek istiyor. Bu nedenle Yaman ve Doğa arasındaki ilişki yalnızca romantik değil, aynı zamanda duygusal olarak yaralı iki insanın birbirini iyileştirme hikayesine dönüşürse, izleyici karakterlerle daha güçlü bağ kurabilir. Sonuç olarak Doğanın Kanunu, doğru ilerlerse yalnızca yaz sezonunu dolduran geçici bir aşk dizisi olmaktan çıkıp yeni sezona taşınabilecek güçlü bir projeye dönüşebilir. Ancak bunun için ilk bölümlerde izleyiciyi duygusal olarak yakalaması şart. Eğer bunu başarırsa, Yaman ve Doğa hikayesi uzun süre konuşulabilir. Ve açıkçası şimdiden oluşan beklentiye bakılırsa, dizinin izlenme ihtimali ortalamanın üzerinde görünüyor. Çünkü hem oyuncu seçimleri, hem hikayenin taşıdığı romantik dram potansiyeli, hem de projeye duyulan merak, Doğanın Kanunu'nu yaz sezonunun en dikkat çeken işlerinden biri haline getirmiş durumda. Peki sizce Doğanın Kanunu dizisi başarılı olabilecek mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.